Herkese merhaba. Bu videomuzda JavaScript Object ile ilgili unutulan bir bölüm var. Bundan bahsedeceğim. Hemen bir tane obje oluşturalım. Ve bu objemizi konsola yazdıralım. Şimdi arkadaşlar objenin key'lerini oluştururken anahtarlarını değişkenleri de kullanabiliriz. Örneğin var myKey diyelim eşittir name. Obje içerisine key'leri dinamik olarak verebilmek için buraya köşeli parantez ve myKey yazıp daha sonra karşısına değeri yazabiliriz. Burada gördüğünüz gibi objenin properties'inin key bölümü benim şurada verdiğim değişken değerini alarak dinamik olarak gelebilir. Bunu bir de şu şekilde görelim ki mülakatların bazılarında bunlar soruluyor. Bir obje yapalım ve key'imize bu objeyi verelim. Bakın object diye buraya yazdı. Neden böyle bir şey yaptı? Bu objeyi daha doğrusu değişkenin değerini string'e çevirdi. String bir değer vermesek bile bunu otomatik olarak string'e çevirir. Bu da şu demek, objemizin key bölümü daima string olur arkadaşlar. Şu şekilde de görebiliriz. Console log obje, yani buradaki değişkenimiz nokta to string. Şuraya ya da dursun. Yorum satırı yapacaktım ama vazgeçtim. Bakın objemizi otomatik olarak string'e çevirdi. Buraya da aynı şekilde verdiğimiz değişkenin değerini string'e çevirerek yazar. Örneğin true diyelim, boolean olsun. Boolean değerimizi şurada da gördüğünüz gibi string'e çevirerek objenin key'ine atamasını yapıyor arkadaşlar. Bu bölümü unutmuştuk ve mülakatlarda da çok sorulur. Ayrıca öyle bir şeyle karşılaşırsanız ki bazıları yanlışlık yapıp bu şekilde bir key verebilirsiniz. Neden böyle geldiğini çok merak etmeyin. Burada string çevirme olduğu için, zorlandığı için string'e object şeklinde gelmektedir. Ayrıca key'lerimizi mutlaka ve mutlaka büyük küçük harf ya da camel case gibi yazmamız gerekmiyor. Boşluklu bir şekilde de yazabiliriz. Şu şekilde username verip daha sonra buraya objemizin key'ini atadığımızda username'i buraya getirir. Aynı şeyi burada elle de yapabiliriz. Normalde name olarak vermiştik bir önceki videoda. Ama ola ki biz burada şu şekilde bir kullanım yapacaksak ki çok da tavsiye etmiyorum ama diyelim ki yapmak zorundasınız böyle bir şeyi. Tırnak içerisinde yani string ifade bunu başa yazacaktık. Username şeklinde yazabilirsiniz arkadaşlar. Eksik bölümle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abonelik ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.